Arkadaşlar bakın. Bütün şeritlerimin kenarlarını birleştirdim. Bu şekilde yuvarlak halkalar oluşturdum. Ve bunları diktim. Şöyle yaptım. Tabana, orta kısmına ve tabana şöyle beyaz renkli kağıtlar koydum. Araya karikatür dergilerinden koydum. Şimdi bunu nasıl diktiğimi size göstereyim arkadaşlar. Bunu bu şekilde, şöyle şu kısımları bu şekilde düz gelecek şekilde dikebileceğiniz gibi bunları çapraz olarak da dikersiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu bu şekilde diktim. Bunun nasıl dikildiğini göstereyim size. İpim burada. Bunu şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bakın şöyle düz gelecek. Bakın görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Buradan böyle dümdüz gelecek. Şöyle tutuyorum. Buradan şunun içinden geçip bununla bunu birbirine tutturuyorum. Yani şunu da şunu birbirine tutturuyorum. Ne yapıyoruz? Şuradan aradan bu şekilde geçiyorum. File çanta arkadaşlar bu. İsterseniz bunun içine astar dikersiniz, ister dikmezseniz bu şekilde açık olarak kullanırsınız. Artık karar sizin. Nasıl kullanırsanız o şekilde kullanırsınız. Böyle. Şuraya geçtim. Böyle. Bakın şu aradan, şu üçgenin içinden bu tarafa geçiyorum. Buradan giriyorum. Şunun içinden şöyle çıkıyorum. Buradan tekrar buraya geçiyorum. Arkadaşlar bunda taban yapmayacağım. Bakın yine üçgenin içinden geçiyorum. Şöyle. Buraya geldim. Buradan buraya. Ve şuradan şunun içinden buraya tutturuyorum. Evet arkadaşlar bakın bunu bu şekilde böyle komple dikeceğim. Sonra bunu birleştireceğim. Şu şekilde. Ve çantam bitecek. Çantam bitti. Daha doğrusu gövdeyi diktim. Şimdi şöyle baş kısmında beyaz renkli kağıdım var. Arada 3 sıra karikatür dergisi. Ortada yine beyaz krem rengi kağıdım var. O arada yine karikatür dergilerim var. En altta yine krem rengi kağıdım var. Şimdi bunun tabanını yapıyoruz. Tabanı arkadaşlar ekstradan bir şey yapmıyorum. Yani taban yapmıyorum. Tabanı kendiliğinden yapacağım. Bunu şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Şu vaziyette tutuyorum. Şöyle. Ve bu ara kısımlar da yani şuralarda boş kalacak. Onun için ne yapıyorum? İpim burada. Bu şekilde tutuyorum. Ve şununla şunu birbirine dikiyorum. Tutturuyoruz arkadaşlar birbirine. Şöyle. Şöyle. Buradan böyle geleceğim. İsterseniz buna taban da yaparsınız ama taban yapmayacağım. Bunun adı üstünde arkadaşlar. Bu file çanta. Şimdi burada arkadaşlar
Şöyle şu alttan şu vaziyette geçtim. Arkadaşlar buradan buraya girdim. Tekrar buradan böyle şu araya geçtim. Bakın arkadaşlar, burası tuttu, gördünüz mü? Tekrar burayı böyle sıkıştırıyorum. Tekrar yine buradan bu tarafa geçtim. Yine buraya giriyorum. Şimdi arkadaşlar buradan şuraya geçip şunu da şunu birbirine dikeceğim. Bu şekilde geçtim. Şuraya giriyorum. Buradan bunun içine çekiyorum böyle. Şu alttan bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Şimdi burada tekrar buraya giriyorum. Buradan bu tarafa buradan böyle tekrar bunun içinden tekrar buraya. Şimdi şuraya dikeceğim. Evet. Bunu dikerken dolaşıyoruz arkadaşlar. Dolaşarak dikiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bakın. Bu şekilde bunu da dikeceğim. Şunu dikeceğim ve bunu da dikeceğim. Tabanım da oluşmuş olacak. File çantamın yapımı burada sona erdi. Toplam 2 videom oldu. 2 videoda ancak bitirebildim. Şimdi bu çantada arkadaşlar şu şekilde kenar askılar, kenarlara aparatlar koyarak zincirden bir sap oluşturdum. Buna ben kilit yapmadım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle bir ip yardımıyla bu şekilde bağlamayı düşünüyorum. Bunu arkadaşlar sonradan aklıma geldi. Aslında bunu su şişemin büyüklüğünde ince uzun bir şey yapmak daha iyi olurdu diye düşündüm. Çünkü en azından su şişemi bunun içine koyarım
ve gayet de güzel, değişik bir şey de olurdu. Bunu mesela siz sadece bu su şişesi olarak değil, laptop ya da tablet çantası şeklinde de düzenleyebilirsiniz. İsteyen buna astar yapar. İsteyen astar, benim gibi astarsız olarak kullanır. Bakın bu şekilde oldu. Şu tabanda gördüğünüz gibi, tabanı da aynı şekilde delikli. Taban yok bu çantada. Bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, file çantanın yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.